ve burada. Geldim. Buna ne diyorsunuz yani? Burası Tomb Raider'ın çekildiği tapınakmış. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben şahaneyim. Bir süredir Kamboçya'dayım, herhalde yaklaşık bir 10 gün falan olmuştur ama hiç video çekmedim. Birkaç görüntü aldım sizin için. Neredeydim, neler yaptığımla ilgili. Şimdi önce onlara bakalım çünkü şahane bir adadaydım. Böyle kimselerin olmadığı, ıssız, birkaç kamp yerinin olduğu sadece. Tam bir jungle, böyle orman, vahşi bir ortam vardı yani, çok güzeldi. Şimdi oraya gideceğiz önce. Şu anda neredeyim? Angkor Wat'tayım ama buraya birazdan geleceğiz. Önce bir gelin neler yaptım ona bakalım. Nasıl buldunuz? Valla benim için inanılmaz keyifliydi. Çok böyle sakin, dingin bir 4-5 gün geçirdim. Hiçbir şey yapmadan, sadece yürüyerek, uzanarak, böyle işte meditasyon yaparak, denize girerek falan şahaneydi. Şimdi şu anda Siem Reap diye bir bölgedeyim. Kamboçya'nın kuzeyinde. Burada dünyanın en büyük dini merkezini göreceğiz. Angkor Wat ismi. 12. yüzyılda İnşa edilmiş Kimer İmparatorluğu tarafından. İlk başta Hinduizm'e hizmet ederken daha sonra Budizm etkili olmuş 13. yüzyıl itibariyle. Ve şunu da ekleyeyim ki bir arkadaşımla birlikteyim. Kamboçya'da tanıştık. Kendisi Fransız ama bir dünya vatandaşıyım diyor. Nerede doğduğuna cevap olarak Fransa'yı söylüyor. İsmi Boris. So Boris, do you wanna say something? Anything? Merhaba, nasılsın? Ben Boris. Yani gördüğünüz gibi şahane Türkçe konuşuyor kendisi. Dün eğitim verdim, o da bana Fransızca öğretiyor biraz. Birkaç gündür birlikteyiz. Bir süre birlikte seyahat edeceğiz. O yüzden Boris'i sık sık göreceksiniz bundan sonraki videolarda, tahmin ediyorum. Ama ne kadar bilmiyorum ben de. O da çünkü Tayland'a doğru devam edecek, oradan Malezya yapacak. Benim de rotam benzer. Bakalım. Şimdi hadi gelin keşfedelim tapınağı. Burası dev gibi bir alan. Önce en meşhur tapınağı göreceğiz. Yani Angkor Wat, buraya ismini veren. Onun dışında bir sürü tapınak var. Çok büyük bir alan diyeyim. O yüzden biz scooter kiraladık. Bütün alanı scooterla gezeceğiz. $8, 10 dolardı, 8 dolara pazarlık yaptık. Oldukça kalabalık. Burayla ilgili söylenen şey şu ki erken saatte gidin. Hatta gün doğumunu izleyin. Fiyatıyla ilgili de bilgi vereyim.
Boris, how much was it one day ticket? $37. 37, $37. And do you remember 3 days price? It's around 100 or something. I think there's 100? 2 days is 62 and 3 days 2 gün maybe 62 a little bit more than dolar. 100. Okey. 3 günde $100 üzerinde. Yani çok büyük bir alan olduğu için daha uzun süreli de bilet alabiliyorsunuz. Biz bir günlük aldık. Ve $37 ödedik. Online bilet almanız öneriliyor. Çünkü çok sıra oluyor deniliyor. Bilmiyorum. Biz öyle yaptık. Buranın para birimiyle ilgili de bilgi vereyim. Riyal. 1 dolar 4000 riyal demek. Ve dolarla gayet rahat her yerde ödeme yapabiliyorsunuz. Hatta bazen size dolar veriyor, bazen riyal veriyor, işte bazen karışık veriyor para üstü olarak. Oldukça rahat. Bu mesela 20.000 riyal. Üstündeki şekiller böyle. En düşük 100 gördüm. Bir de en yüksekte 50.000 gördüm galiba banknot olarak. Üstümü örtmek için eşarp almıştım. Motorda bıraktım çantayı ya. Neyse sağ olsun Boris bana şimdi kazağını verdi. Biraz pişeceğim ama. Yani eteğimi böyle göğüs altına kadar çektim çünkü göbeğim de açık. Bunu da omzuma aldım. Giymedim yani çok sıcak. Allah'ım unuttum şeyde motorda ya. Her sene 2 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyormuş burası. Şu anda da oldukça kalabalık. Kalıntı olarak görüyoruz ve birçok yeri de öyle göreceğiz ama bu terk edilmiş anlamında değil, hala işlevini görüyor arkadaşlar. Yani hala dini bir merkez, hala burada ibadetler yapılıyor. Yaşayan bir yer yani. Burası sadece dini bir merkez olarak kullanılmamış. Zamanında aynı zamanda gökyüzü gözlemi yani astronomik incelemeler, güneşin, ayın konumu vesaire falan anlamında da bir takım çalışmalar için de kullanılmış. İşlemeler, oymalar, el işçiliği falan olağanüstü. Hala gizemini koruyor yazıyor internette çünkü çok detay ve nasıl yapıldığı bilinmiyor deniliyor. Biraz Kamboçya ile ilgili de bilgi vereyim izlenim olarak. Güneyinden başladım. Yani Vietnam'dan girdim dedim biliyorsunuz. Güneyden kuzeye seyahatim boyunca gözlemlediğim şu ki kuzeye doğru çıktıkça bir, çevre daha temiz oldu. 2, gelir seviyesi, refah seviyesi yükseldiği gibi hissediyorum. Yani ya turistik bölgeler olduğu için çok daha temiz ve düzenli ve güzel gözüküyor. Ya da bilmiyorum artık sebebini ama güneyde çok daha yoksulluğu hissediyorsun. Etraf böyle leş gibi falan yani biraz fenaydı orada ortamlar. Ve insanlarına gelecek olursak o kadar güler yüzlüler ki. Yani sarılasın falan geliyor. Öyle tatlı insanlar. Kamboçya insanını çok sevdim. Çok. Şu kabartmalara bakar mısınız? Şu işçiliğe. Ay olağanüstü. Dokunuyordum az önce, dokunmayın dediler. Gerçekten inanılmaz şekiller. Bakın şu kabartmaların, şu detay yani akıl alır gibi değil. Nasıl yaklaştırsam da görseniz acaba? Bunların hepsi kabartma. Çok çılgın arkadaşlar. Gerçekten gördüğüm en muhteşem tapınak. Bütün bu duvar, bu gördüğünüz boylu boyunca kabartma dolu. Dev gibi bir alan. Sadece bir tapınaktayız şu anda. En büyüğündeyiz. Daha bir sürü var etrafta. Ama acayip. Ve bütün bu kabartma devam ediyor. Yani o koridor bitti. Şimdi böyle upuzun bir koridor var ve burası da yine full kabartma dolu. Okey. Dokunmuyoruz. Unuttuk gene. Ama yani dokunmak için çıldırıyorum öyle söyleyeyim. Öyle bir hissiyat veriyor insana.
Tapınağın tam ortasına gidiyoruz. 4 tane büyük kule varmış tapınağı çevreleyen. Yani zaten böyle komple duvarla çevrili tapınağın her yeri. O 4 büyük kulenin ortadaki olanı için bir dağın zirvesini simgelediği yazıyor internette. Wow. Dikliği hissedebiliyor musunuz bilmiyorum şu basamakları. Kulelerden biri bu işte tırmandıkları ama çok ciddi bir kuyruk var. Boris'e soralım bakalım tırmanmak istiyor mu? Çünkü ben tercih etmem sırada beklemeyi. Boris, do you wanna go up? Okay, good. We're always on the same page. Çok güzel, yine aynı fikirdeyiz. Tırmanmayacağız ama şuradan size göstermiş olayım. İşte erken gelirseniz böyle sıkıntılarınız olmaz. Burası daha renklendi, daha kırmızı ağırlıklı oldu taşlar. Hala Angkor Tapınağı'nın içindeyiz. Bataryamı almayı unutmuşum yanıma. Ya 10 gün video çekmeyince bütün her şeyi unutmuşum, öyle söyleyeyim. Resetlendim yani, sıfır, tertemiz. Gerçekten adaya gittim ve ondan sonra birkaç gün daha falan derken 10 güne yakın hiç sosyal medya, telefon kullanımı, internet hiç tamamen bıraktım, böyle kendi kendime biraz kalayım diye. Çok iyi geldi. Çünkü seyahate çıktığımdan beri her gün non-stop video çekiyorum. Sizler için içerik üretiyorum. Dedim biraz tatil yapayım. Çok bir şey kaçırmadınız ama hiç merak etmeyin. Kamboçya'nın şu an en güzel 2 lokasyonu, bir adaydı. Evet, orada çekim alabilirdim sizin için. Ama tamamen kendim ayırmak istedim. Ve şu an bulunduğum yer, onu da zaten paylaşıyorum sizinle. Bu yılan sembolünü her yerde görebilirsiniz. 7 başlı. Ve buradaki oldukça yani etkileyici. Yine kabartmalarla dolu, üstü çok süslü. Ve artık Angkor Wat'tan çıkıyoruz. Motorumuza gidiyoruz ve diğer tapınakları keşfetmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi park ettik. Sıradaki tapınağımız Bayon Tapınağı. İsmi Bayon. Üstünde pek çok yüz var. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Yakınlaştırıyorum. Bu arada kiraladığımız scooter bu. Ve Boris yani sağ olsun, ben motor kullanmayı çok sevdiğim için hiç tabii ki diyor yani sen kullan, sorun değil. Yani inanılmaz ya. Yani Türkiye'de olsa pek çok erkek arkadaşımla bu mevzu olmuştur ve şeydirler hep, ille kendileri kullanacaktır falan, yani öyle bir moda giriyor bizde erkekler. Genelleme yapmayayım da benim denk geldiklerim öyle oldu hep. Hiç yani Boris'te öyle bir durum yok. Tabii sen seviyorsan sen kullan diyor. Çok çılgın ya. Buraları gördükten sonra yani bu kadar büyük bir alana bu kadar çok tapınak yapıp her birinde ayrı böyle yani işçilik, oymalar falan, yani ayrı bir sanat eseri. Kimerler ilgimi çekti. Yani daha fazla okuyacağım. Çünkü tarihleri hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyebiliriz. Yani Kimerlerle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyorum, evet.
này là những cái kênh nước ha, trên cây rồi này kia. Bakın burada kim var? Çok güzel korunduğunu söyleyebilirim. Yani hiçbir şekilde bugüne ait böyle el yazıları yok, isim yazmalar, bilmem ne, kazımalar falan böyle şeyler yok. Çünkü muhtemelen UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğu için koruma altında. O yüzden yani müthiş, ne güzel. Keşke bütün böyle tarihi değerlerimizi koruyabilsek. Çünkü Kamboçya'da başta güneyden başladım dedim ya, oralarda gittiğim bölgelerde işte kilise de vardı, ne bileyim tapınak da vardı falan. Kilisenin içi rezalet durumdaydı zaten. Yani hem pislik anlamında hem de her yere yazılar yazmışlar falan. Yani yoksulluk seviyesi yüksek olduğu zaman maalesef insanların çevre bilinci de düşük oluyor. Veya tarihe, kültüre duydukları saygı da daha düşük oluyor. Ama burada çok farklı bir durum var. Bu gördüğünüz de tavan açık, şimdi göstereceğim. Buradan suyu alıyor, biriktiriyorlar ve işte burada biriktirip kullanıyorlarmış. Az önce biz de öyle tahmin etmiştik ama bir rehber başka bir grubu anlatırken duyduk. İyi oluyor böyle başka rehberlere para vermeden dinlemek. Bir de birçok heykelin kafası yok. Onu da Boris duymuş. Sebebi başta bahsettiğim gibi Hinduizm'den Budizm'e geçiş olunca artık onların kafalarını uçurmuşlar. Bir kısmını da değiştirmişler, yerine başka koymuşlar. Ama birçoğunun kafası yok. Bilmiyorum hiç çektim mi? Çekmediysem diye bir daha gördüğümde paylaşacağım sizinle neden bahsettiğimi. Bizde de böyle eski kiliselere falan baktığınızda, gittiğinizde hep o resimlerdeki, tavanlardaki falan resimlerin gözlerini karalamışlardır ya. Aynı hesap. Din değişince kendi kafalarına göre uygulamışlar işte. Kimsenin, hiçbir dinin hiçbir dine saygısı yok. Üzücü. Şöyle uzaktan da bir işlemeleri göstereyim size ve buradan da ayrılalım artık. Bir sonraki tapınağa doğru devam edelim. Şimdi geldiğimiz tapınağın ismi de Preah Khan. Tapınakların girişinde bilet kontrolü yapıyorlar. Burada kurallar var. İşte bağırmayın, sigara içmeyin, çocuklara şeker para vermeyin, monklarla fotoğraf çekmeyin, açık saçık giyinmeyin falan, böyle işte dokunmayın gibi. Hemen üstümüzü örtüyoruz gene. Hepsinin girişinde benzer figürleri görüyoruz. Böyle yine yılan ve bakın böyle tutan bir sürü insan figürü. Kafaları yok bazılarının. Bahsettiğim gibi. Bazılarının var. Hop. Ay, elime böcek kondu. Ağaçlar efsane. Yani bu bölgenin, Angkor Wat dedikleri bölgenin, yani bu dini merkezin diyeyim, en sevdiğim yanı bu oldu. Yani bütün tapınaklar öyle bir doğa harikası bir yere inşa edilmiş ki. Ağaçlar tünel oldu iyice. İnanılmaz huzurlu bir ortam var. Ve müzik hemen şurada. Kapılardan geçe geçe gidiyorsun ve upuzun koridorlar.
Işık olağanüstü. İçerisi çok serin dışarıya göre. Bunların içinde yürümek yani çok değişik, güzel bir enerjisi var, bilmiyorum. Ben çok keyif alıyorum. Şimdi uygun bir bölge arıyorum meditasyon yapmak için. Buradaki bütün bu yapılar için kullanılan taşların yaklaşık 50 kilometre mesafedeki bir yerden getirildiği, taşındığı söyleniyor internette. Ve böyle üzerlerinde bütün taşların delikler var. Yani birçoğunun. Acaba ne bunlar diye düşünüyorduk da Boris'in fikri oldu. Belki hani taşımak için bir şeyler geçirerek falan. Bayağı bir mesafe taşı. Wow. Did you see that? Yes, I guess so. Ne anlatıyordum? Yeah, maybe, but it looks quite damaged, like it's dead, like it's been a while. Like some pieces here. Yeah, might be. Ya evet, taşları taşımak için gelmiş olabileceklerini düşündük. Ya da işte inşa ederken, çünkü şekillere bakarsanız o kadar yamuk yumuk ki belki inşa ederken stabilize etmek için kullanılmış olabilir. Yani delikler açılmış, bir şeyler geçirilmiş olabilir içinden dedik. Bilmiyorum. Yine bilen varsa, yazarsa sevinirim. Bu da arka taraftan görüntüsü ağacın. Yine ağaca bakın ya. Hiçbir gezdiğim tapınağı buradaki birbirinden ayıramıyorum şu anda. Hepsi birbirinden güzel. Buranın da şu güzelliği var. Tamamen doğayla bütünleşik. Yani ağaç falan iç içe geçmişler artık. Çok anormal. Anormal güzel. Meditasyonumuzu yaptık. Bakın böyle yanımıza yolluk aldık. Yemek, su falan alabileceğiniz yerler var ama biz bir markete uğradık daha uyguna gelsin diye. Böyle muzdu, işte çerezdi, bir şeylerdi, sandviçti. Meditasyon sonrası huşu hali. Buradayız. Kimseler de yok. Peki ya bu ağaca ne demeli? Deliklerin anlamını şimdi sorduk burada güvenliğe. Hiç bizim tahmin ettiğimiz gibi değilmiş. Çünkü zaten baksanıza bu taşımak için falan olmaz yani. Burası komple delik. Pırlanta, değerli taşları koyuyorlarmış. Çok daha böyle şık, güzel gözüküyor. Saklamak amaçlı değil yani. Bayağı içlerine yerleştiriyorlarmış. Wow. Yol boyunca her yerde tapınak var. Hepsinde durmuyoruz. Mesela burada da yine başka bir tapınak görebilirsiniz. Muhteşem keyifli bir yol. Yani yemyeşil. Böyle tuktuklarla da gidebiliyorsunuz tapınaklar arası. Çünkü yürüyerek gezmek imkansız. Alan çok büyük. Bisiklet kiralayabilirsiniz. Ama bir gününüz varsa kesinlikle motor kiralamanız tavsiye edilir. Çok daha hızlı, daha çok yer görebilirsiniz. Şimdi bir başka tapınağın girişindeyim. Burası da yine gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa. Peki bu ağacın şekli nedir? Yani ağacın oyuklarına bakar mısınız ya? Ya şaka mısın? Ah. Ay muhteşem. Sì. What's your favorite?
Yalnız güneş indikçe böyle akşam üstüne doğru var ya, burada şölen olacak. Bu taşlara vurdukça falan of. Şu an saat 3 falan herhalde. Böyle bir ışık bir ayrı bir güzelleşti. Gene burada muhteşem bir şey görüyoruz. Bakın yine ağaç kayanın içinden çıkmış. Yani delmiş geçmiş diyelim. Şimdi de Taprom Tapınağı'na geldik. Burası Tomb Raider'ın çekildiği tapınakmış. Bakalım içeride neler var. Şuna bak şuna. Yerden bitme. Annesiyle de aynı giyinmişler. Tatlım ya. Yazın yorumlara. Ne düşünüyorsunuz? Yani benim kadar etkilendiniz mi siz de? Ben yani çok tuhaf bir yerdeyim. Öyle hissediyorum. Videonun sonuna bırakmadan da şunu eklemek istiyorum ki eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın, olur mu? Bir de takip etmeyi rica ediyorum. Ciddi emek var, her seferinde söylüyorum. Belki tekrar oluyor ama söylemem gerekiyor. Hatırlatmam gerekiyor. Ve ilk defa duyanlar için söylüyorum. YouTube algoritması gereği ne kadar etkileşim yüksek olursa videom o kadar çok kişiye gösteriliyor. Ben de haliyle yaptığım şeyin karşılığını alabiliyorum para olarak. Bu bir iş. Kiminiz sevse, kiminiz sevmese de öyle. Bu bir iş. İçerik üretmek. Ah bu kuşlar. Ay delireceğim. Ağaçlara sarılmaktan kendimi alamıyorum. Yani böyle sanki sana sarılıyormuş hissi veriyor. O gövdenin içine girip kayboluyorsun ya. Baksanıza şunlara, yani öyle yüksekler, öyle heybetliler. Olağanüstüler yani. Gerçek bir yerde değilmişim gibi. Yani böyle yani evet, film seti. Dediğim gibi Tomb Raider da burada çekilmiş. Yani evet, çekilir. Tam bir fantastik bir film sahnesi. Ve bunlar insan elinden çıkma. Bu nasıl bir yetenektir ya? İnsan nelere muktedir. Neler yapabilmeye. Nasıl bir işçilik. Döndüğüm her dönemeçte karşıma bambaşka bir şey çıkıyor. Şimdi şu ağacın bütünleşmesine de bakın. Çok acayip, çok anormal. Kelimelerim yetmiyor. Kelime dağarcığım tükendi. Daha nasıl ifade ederim, ne derim ki? Bir şey demeyeyim bence, ben susayım artık. Ay arkada olağanüstü bir ağaç gördüm gene. O tarafa doğru gidiyorum. Şu anda siz görmüyorsunuz. Şunun arkasında gövdesi falan. Bu bölgede gördüğüm bütün tapınaklardan çok etkilendim. Ama burası bir başka etkiledi beni. Ya burada çünkü ağaçlarla çok daha bütünleşik bir hal var. Ve ağaçların hepsi olağanüstü. Hepsi devasa büyük. Koca gövdeli. Yani evet, çok yıkılmış, çok belki kalmamış geriye çok fazla bir şey ama hala ayakta olan kısımları efsane. Peki ya bu? Ay şaka mısın mübarek? Bakın nasıl gövdeyi böyle tutuyorlar, destekliyorlar. Bu nasıl bir şekil? Ne ağacı? Nesin sen ya?
Yani şuraya beni oturtun, ben orada bir süre yaşayayım. Öyle. Ve burada geldim. Meğer herkes buraya gelmiş. Fotoğraf sırası var. Ta uzaktan gördüm bu güzeli ben ya. Olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir şey. Gidip dokunmak istiyorum ya. Sıraya mı gireceğiz bunun için? Ama zaten geçemiyorsunuz zipleri. Dokunmak yasak. Gördüğüm en güzel şeylerden birisi. Bu içine girmiş. Yaklaştırıyorum. Ya inanılmaz. Yes. Ya şunun bakar mısınız parçasına sarılmış üstüne ya. Buna ne diyorsunuz? Buna ne diyorsunuz yani? Videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi gün batımını izlemek için güneşi kaçırdık. Gerçi bayağı hızlı kullandım falan ama yetişemedik. Köprüye geldik. Karşımda olağanüstü bir manzara var. Onu göstereceğim size ama ondan önce veda etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kucaklıyorum her birinizi. Önce manzaraya bakıyoruz. Ondan sonra da size Siem Reap'in içinden, yani merkezinden görüntüler göstereceğim. Belki merak edenleriniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.